Ne buyuruyor? Ve câe rabbuke. Kur'an'daki bir ayet şimdi. İşte bu müteşabih ayetler bu selefileri mahvetti. Halbuki kafayı bu kadar zorlamanın ne lüzumu vardı? Ehl-i sünnet alimleri ne güzel beyan etmiş. Hazıra konsana. Sahabe-i kiram, tabi-i nizam bunları beyan etmişler. Sen ne kafanı yoruyorsun burada ayetlere bir daha? Tefsir oku. Yok. Tefsir okumuyor. Tefsir yazacağım diyor. Yazdın işte. Yazarken bozdun işte. Ne buyuruyor mesela? Efendim? Ve câe rabbuke. Şimdi câe geldi demek. Rabbuke senin Rabbin. Efendimizin Rabbi Allah Teala. Vel melekü melekler de gel. Şimdi melekler gelir. Tamam anladık. Melekler intikalden münezzeh değil. Melekler de devamlı iniyorlar çıkıyorlar. Tenezzelül melâketü. Melekler iner diyor Kadir gecesinde. Şimdi sen meleklerin inmesine tevile hacet var mı? Yok iner. Mahluktur çünkü. İntikalden münezzeh değil. Ama şimdi Allahu Teala'da nüzul kelimesine sen kalkıp da melek geldi, câe geldi, Rabbüke Rabbin geldi. Vel melekü melek de geldi. İyi o zaman. Melek geldiği gibi mi Mevla geldi? Haşa. Meleklerin indiği gibi mi Mevla indi? Haşa. Haşa ve haşa. Sümme haşa ve kella. O zaman leyseke misli şey, misli yok. Nasıl meleğin gelmesiyle Allah'ın meciğini aynı kefeye koyarsan, meleğin nüzulüyle Allah'ın nüzulünü. İbn-i Teymiye sapı ne dedi? Şam mescidinin minberinden bir merdiven aşağı indi hutbeden. Siz hutbe diyorsunuz yani. Hutbe demek denmez de tabii. Minber denmesi lazım. Hutbe konuşma yapmak demek. O sonra minberde bir basamak aşağı indi diyor Allah Teala diyor. Bu benim böyle indiğim gibi iner diyordu yani. Bu nedir yani? Ne o misli yoktu hani? Öyle mi güle kufene had dengi yoktu hani? Hani mahlukata benzemezdi? Bu neyi bozdun sen şimdi? Buna itikat mı olur? Benim indiğim gibi, meleğin indiği gibi. Rabbin de gelir, melek de gelir buyuruyor. Ama sen şimdi orada mesela Ehl-i Sünnet ulemasının ileri gelenlerinden İbn Abdilber, Maliki ulemasından tabii bunlar müttefekun aleyh adamlar, marka isim yani. 1000 sene evvel yaşamış, eserler vermiş. Büyük Endülüs ulemasından Et-Temhid isimli eserinde burayı beyan ediyor mesela. Diyor ki işte intikalden münezzehe bir misalle anlatıyorum şimdi. İntikal ne demek? Hareket ve gitme gelme, oradan kalkıp oraya geçme, intikal etmek. Mesela bu ayet Fecir suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu meci sıfatı gelme yani Türkçesi gelme. Türkçe kelime anlamı gelme. Bu tabir Allah Teala isnat edilmiştir. Ancak şimdi bak ulema bunu ne güzel anlatıyor. Sen şimdi ne el-Kaideci olup, IŞİD'ci olup, bilmem Tahrir-i Şam'cı olup, bilmem ne, Selefiyim diye Allah iner çıkar haşa. Cahil misin, ecel misin ya? Yavrum sen ne yapıyorsun ya? Bu ulema burada bu ayeti sana anlattılar işte. Ne diyor? Leyse meci'u hareketen. Allah Teala'nın meci sıfatı var mıdır? Vardır. Mahşerde bu meci sıfatı tecelli edecek midir? Edecektir. Aynı birinci kat semaya nüzul sıfatının bu gecede yine tecelli edeceği gibi. Her gece olduğuna göre hadis-i şerifte. Ama bu ne değildir? Hareket değildir. Ama meleklerinki harekettir. Mevla'nınki hareket değildir. Vela zevalen zeval değildir. Zeval ne demek? Zeval şu. Ben şimdi şuradayım ya. Buradayım. Şimdi bir de şurada da ben bir oturdum. Kıbleye dönük oturduğum koltuk var. Hani oraya intikal ettiğim zaman zeval oluyor. Nereden zeval? Buradan zeval oluyor. Yani buradan kayboluyorum yani. Aynı anda iki yerde olamam. Buradan zail oluyorum, kayboluyorum, oraya intikal ediyorum. Oradan da buraya geldim demin. Orada zeval oldu şimdi. İntikalim buraya oldu. Şimdi Allah Teala'nın meciği var mıdır? Sıfatı vardır. Ve lakin bu sıfat zevalden ibaret değildir. Hareket ve zeval. Hareket için oradan kalktın, hareket ettiğin zaman orada zeval oluyor, sen kayboluyorsun. Orada yoksun artık. İntikal ettiğin noktada sabit oluyorsun. Anladın mı? Mevla'da böyle bir şey yoktur. Hareket yoktur, zeval yoktur, velentikalen intikal yoktur. Meci vardır ama ona sen ne manası veremezsin? Kalktı oradan, geldi buraya, geçti şuradan, gitti buraya. Bu mana haşa veremezsin. Tamam mı? لِيَنَّ ذَلْكَ مَا يَكُونُ اِذَا كَانَ الْجَائِ جِسْمًا اَوْ جَوْهَرًا. Bu harekettir, zevaldir, intikaldir, sübuttur. Oradan kalktı buraya, oradan kayboldu, burada sabit olduğu gibi mefhumlar ne zaman anlaşılabilir, tahakkuk eder? Gelen cai. Melekler caidir. Vel melekü melekler geldi diyor. Saffen saffa, saf dizildi diyor. Bu cai meleklerdir. Meleklerinkinde zeval vardır. Niçin? Eskiden neredeydiler? Vel melekü ala arcaya. Göklerin köşeleri, göklerdeydiler. Sonra gökler patlayacak mahşerde. Gökler patlayınca mekanları kalmıyor.
Mekanı kalmayınca göğün köşelerine tutunuyorlar. Ondan sonra oradan geldiler, mahşer kuruluyor. Mahşer gelince vel melekü saffen saffen geldi, melekler saf saf dizildiler buyuruyor. Bunu anlamayacak bir şey yok. Burada hareket var mı? Vardır. Zeval var mı? Vardır. Niçin? Gökler zahil oldu zaten. Gök gitti. Ve meteşekkakus sema bil gamam. Gökler bulutla, beyaz bulutla 7. kat patlatılıp oradan birbirinin üstüne düşüp 6 kat daha patlatılıp ve nüzzilel melâketü tenzila. Meleklerin mekanı kalmadığından melekler tenzil edip gökten aşağı boşandıkları zaman zeval vardır. Sen şimdi Allah gökte dersen haşa, gök patladığı zaman Allah nereye gitti haşa? Allah Allah. Şimdi gel de bak adamların inancındaki mefsedetlere yani. Bozuk fikirleri nereye götürüyor işi? Melek mekansız kaldı, geldi mahşere. Mevla da geldi mahşere haşa. Tam Mevla meci sıfatı vardır. Ama onun gelme manasında değil. Yani gökte yer kalmadı, yeri koptu. Arş onun tahtıydı haşa. Tahtı çöktü haşa. O da geldi mahşere haşa. Şimdi bu manayı verene Müslüman denmez. Müslüman denmez. Ama bu manayı veriyorlar. Ya böyle olmaz arkadaşım. Meci sıfatı vardır dersin. Keyfiyet yoktur dersin. Şekilden münezzehtir dersin. Mekandan münezzehtir dersin. Noksandan münezzeh dersin. İhtiyaçtan münezzeh dersin. Leyseke misli şey, misli benzeri yoktur dersin. Ne meleğinkine benzer ne şuna ne buna dersin. Bu selefin akidesidir. Halefe göre de demek istiyorsan en kolay yolu şudur. Emri, hükmü, fermanı, kazası gelir, tecelli eder demektir. Zatı ile meciği yoktur dersin. Yani şu anda bizim milletin de anlayacağı bundan ibarettir. Burada selefin, halefin şeyleri de tezat teşkil etmiyor yani. Tevfiki mümkündür. Yani orada da şimdi keyfiyet vermiyor. Burada da zaten keyfiyet vermiyor. Çünkü emri fermanı zaten gelir. Zaten bunu ayette anlatıyor. Mesela öbür ayette de diyor ki eta emrullahi felâ testa'ciluh. Orada Rabbin meci sıfatını Mevla'ya isnat ediyor. O isnatta biz tercüme yapmıyoruz. Ama eta emrullahi de tercüme yapıyoruz Türkçesi. Neden? Allah'ın emri geldi. Emri gelir. Fermanı gelir, hükmü gelir. Anladın mı? Meleklerle gelir, Cibril Aleyhisselam'la gelir, bir elçiyle gelir. Peygamberiyle gelir, bir vahiy yoluyla gelir. Emir gelir. En nihayetinde Cebrail Aleyhisselam getirendir. Getiren de zaten zeval ve intikale müsaittir. Melekler oradan gider, oradan kalkar. Buraya gelir yani. Ha şimdi bir de manevi şeyler ayrı dava. Cebrail Aleyhisselam aynı anda arşta bulunup aynı anda Medine'de vahiy getirebilir mi? Getirebilir. Ebdal bile bir veli 40 yerde gözüküyor biliyor. Onun ruhaniyetine verilen bir tasarruf neticesindedir. Melek deniyor. Melek haydi. 40 yerde Azrail Aleyhisselam milyonlarca canı bir anda aldığına göre, bil fiilde kendi aldığına göre bunları anlamak mümkündür.